Merhabalar. Biraz önce kaliteli vakit geçirmek, eve gelen yeni bir çocukla yaşama başlarken özellikle güzel vakitler geçirmenin öneminden bahsetmiştik. Şimdi bunun biraz örneklerini size sunacağız. Çocuklarla güzel vakit geçirmek dediğimizde oyun en önemli kısımlardan biri. Neden? Çünkü kelimeleri olmadıkları için sizlerle uzun uzun sohbet edemeyebiliyorlar. Bu her yıl artan bir beceri. Bu dil becerisi yavaş yavaş ilerledikçe siz onlarla daha çok sohbet edebiliyorsunuz. Bazen de mizaca göre değişiyor bu sohbet etme kapasitesi. O yüzden ebeveynlerin mutlaka onlarla oyun oynamasını çok öneriyoruz. Burada 3 örnek göreceksiniz. Bir tanesi çok müdahaleci bir ebeveyn ki biz bunu hiç onaylamıyoruz. Çünkü çocuğun sınırlarını çok zorlayan bir oyun oluyor. İkinci oyun esasında eğitim, yani çocukla oynarken bizim ebeveynler olarak onları eğitmek, güzel insanlar haline getirmek gibi misyonlarımız var. Ama burada bilgilerimizi aktarırken çocuklara yaşına uygun aktarmak, acele etmemek ve onun ilgi alanlarına dikkat ederek eğitmek çok önemli. Oyuna girilen ve oyunda yapılan eğitimler her zaman çok daha çocuğun hızlı öğrendiği kısımlar olabiliyor. Ama en çok önerdiğimiz oyun ise, ki bu üçüncü şekilde oyunda size modelleyeceğiz, çocuğa gerçekten hiç karışılmadığı, sadece sanki bir yemeğe gittiniz dostunuzla ve sizi dinliyor gibi bir an yaşayın. Sadece orada olduğunuz, dinlediğiniz, başka şeyle hiç meşgul olmadığınız, telefonunuza bakmadığınız, gidip yemek pişirmediğiniz, çok kaliteli bir 20-25 dakika, ne kadar verebilirseniz, haftada bir 2-3 kere sadece onun istediği şekilde oynamayı öneriyoruz. Bu gerçekten ilişkinin tamir olduğu ve birlikte bağların, güvenli bağların kurulduğu çok önemli bir yer oluyor. O yüzden lütfen bu üçüncü oyunu mümkün olduğu kadar dikkatle izleyin ve evde bol bol uygulamaya gayret edin. Şimdi bunu modelliyoruz. Tamam gel dur. İlk önce şunları bir çıkaralım. Ben Bunlar oynayacağım. kötü. Lay lay lay. Hayır gel ilk önce düzenleyelim. Bak sen buraları iyi, hadi şey yap. Banyo yap bak. Hadi sen bunları düzenle. Ben de bir şurayı, onu al Erdem. Al onu. Tamam. Şimdi bak ilk buraları düzenleyelim, sonra bunlar aile olsun. Bak bu sen banyo ol. yaptırmak istiyorum. Hayır ilk önce düzenleyelim bak. Buraya koy bunları. Hadi. Tamam. Sen orayı düzenle. Tamam. Kaplan Çok vardı. güzel. Kaplanla oynamak istiyorum ben. Kaplan oynama, bunlar bak agresif, kötü bunlar. Ben Saldırgan agresif- hayvanlar. Ne demek agresif? Bu ne tatlı. Bu modellediğimiz oyunda gördüğünüz gibi annenin evi düzenleme, çocuğu şimdi istediği gibi işte bunlar kızgın oyuncaklar, bunları almayalım gibi kendi bir hedefi ve amacı vardı. Esasında bu oyun son derece çocuğu zorlayan, çocuğa hiçbir alan açmayan bir oyun. Mümkün olduğu kadar böyle oynamamaya çalışmamız gerekiyor. Bu oyunu hiç onaylamıyoruz. Şimdi bu oyunda da bir annenin oyuna katılarak çocuğu nasıl eğitebileceğini modelliyor olacağız. Bak neler varmış. Kaplan, Kaplanla dinozor mu? timsah. Timsah. Nerede Ben yaşıyor? O ikisini oynatmak istiyorum. Tamam. Nerede yaşar timsah? Bilmiyorum nerede yaşıyor? Suda. Kaplan? Suda yaşıyor. Ben bilmiyorum bunları. Kaplan bilmem. Kaplan Ormanda. ormanlarda yaşıyor. Ormanda yaşıyor. Karada. Böyle çıkacak işte. Öyle uyuyacaklar sonra yatacaklar. Bak, İstersen onlara böyle dışarıda bir alan yapalım. Çünkü onlar evde yaşamazlar ya. Buraya koyalım. Olur. Tamam, burası bir Aslan orman da gelsin. Doğada var şimdi. Evet ama aslan öbür yatakta yatsın, yanlarında yatsın böyle. Tamam. O zaman evi onlardan koruyacak bir çit yapalım mı böyle? Eve giremesin saldırgan hayvanlar. Çit var mı ki? Bilmem. Buradan bir şeyler bulabiliriz belki. O da çit olabilir. Olabilir. Evet. Ev bunu koruyormuş. Çit olsun. İstersen sonra evi de düzenleyelim. Bak burası sanki yatak odası, burası tuvalet. Burası tuvalet değil, mutfak olsa. Olur, orayı mutfak yapalım ama o zaman mutfak malzemelerini koymamız gerekir. Mesela bak bu mutfak malzemesi. Güzelmiş bu.
Tamam. Bu oyunda anne esasında oyuna çok karışmadı gördüğünüz gibi, ama mümkün olduğu kadar çocuğa hayvanlarla ilgili bilgi verebildi. İşte onların dışarıda yaşayabileceğini söyledi. Ama çocuğun yine isteklerine de saygı göstererek bu eğitimi oyunun içine katabildi. Şimdi bir sonraki göreceğiniz oyun esasında gerçekten ilişkiyi tamir eden, yeni bir insanla, yeni bir çocukla tanıştığınızda size onu anlamaya yardım eden bir oyun olacak. Burada çok önemli olan şey, olumsuz duygulara da bu oyunda alan açıyoruz. Ve çocukların esasında hayatını anlatacağı oyuncaklara sahip olmalılar. Mümkün olduğu kadar televizyon, ekranlardan uzak tutmaya çalışmanız gerekiyor çocukları. Çünkü bu oyunlar olmadığı zaman çocuklar size kendilerini anlatamıyorlar ve ilişkiyi tamir edemiyorsunuz. Bu oyuncaklar ne diye saydığınızda yemek malzemeleri, kız çocuklarının arabaları, erkek çocukların evleri, çeşitli aile figürleri ve kızgınlığı anlatmalarına yardım edecek, kızgın duyguları sizlerle paylaşmalarına izin verecek kızgın hayvanlar olabilir, vahşi hayvanlar, askerler, ne isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi bu oyunda en önemli şey annenin çocuğu izlemesi, takip etmesi ve esasında oyunu anlamaya ve acaba bana ne anlatıyor ki bazen seyrettikleri videolar, bazen geçmiş yaşamları, bazen de sizinle olan ilişkide bir sürü şeyi anlatıyorlar. Bazen de hayallerini ve isteklerini anlatıyorlar. Burada mümkün olduğu kadar dinlemeye ve onları izlemeye gayret ediyor olacağız. Şimdi uyanmışlar. Bu güzel bir gün olacak demiş timsah. Ondan sonra babayı da çağırmışlar. O da baba olsun. Tamam. Şimdi onlar hep birlikte gezmeye gidecekler. Bu çocuk mu? Bu çocuk. Tamam. Bu anne, bu da baba. Tamam. Birlikte Onların gezmek. aralarında durmak istemiş. Tamam. Öyle duracaklar. Ondan sonra bu yatağı kaldırırsın. Bunları Kaldıralım. kaldır. Birlikte gezmeye gidiyorlar. Gezmeye gidiyorlar. Kardeşi de varmış bir tane. Ama kardeşini istememiş. O evde kalsın. Tamam. O Kardeşi evde. bilgisayar oynasın. Tamam. O kardeş, şu kardeşi olsun. O bilgisayar oynasın. Onu bilgisayar masasına oturtalım. Onlar gezmeye gidiyorlar ama arabaları yok. Araba yok. Ne yapsak? Araba bulur musun? Ne araba olsa acaba? Mesela buna sığmaz var. Sığabilir belki. Güzel mi? Dene bakalım. Ay. İşte. Heh, Sen gezdir misin onu? tamam. Tamam. Ben de anne baba olayım. Şöyle birlikte yan yana yürüyelim. Lay lay lay. Lay lay lay. Böyle. Şimdi buraya gelmişler. Burada park varmış. Parkta oyun oynamış. Çocuk çok mutlu olmuş parka gittiği için. Parka geldi. Evet. Çok tatlı değil mi? Evet. Annesi babası da var. Onun aslında bir tane daha annesi varmış. Ama bir tane daha annesi varmış. Ama annesi olsun. biraz yaşlı olsun. O biraz hastaymış. Tamam. O uyuyormuş yatakta. Böyle uyusun. Hasta ve yaşlı bir anne. Evet. Yatıyor. Bu annesi daha gençmiş. Onunla birlikte gezmişler. Ondan sonra demişler ki hadi öbür annemi ziyaret etmeye gidelim. Ziyarete geliyorlar anneyi. Tamam. Annesi biraz burada yatıyor diye üzüldü. Ağlamaya başlamış. Çok üzüldüm. Evet, o üzülmüş. Annesi birazcık orada olmak istemiş. Böyle bir arkasına bakmış ki annesi öbür annesiyle babası kavga etmeye başlamış. Ay, çok kızgın onlar. O da üzülmüş ama durduramamış onların kavgasını. Anne babayı kavga ederken görünce çok üzüldü. Evet, ama biraz da kızmış onlara. Yeter artık kavga etmeyin! Bağırmış öyle. Çok kızmış. Evet, çok kızdı. Biraz üzüldü, biraz kızdı. Onlara bağırdı. Bir türlü susmadılar onlar diye devam ettiler sonra. Ondan sonra o da gitti o zaman. Odamda ben de tek başıma otururum dedi. Üzülüp odasına gitti. Gördüğünüz gibi bu oyunda
anne mümkün olduğu kadar çocuğun oynadığı oyuna hiç karışmadı. Ve çocuklar dediğim gibi bir sürü şeyi oynayabilirler. Geçmiş hayatları, gündelik hayatları, okulları. Esasında önemli olan buradaki konulara dikkat etmek ve dinlemeye dikkat etmek. Bu sırada işte zihin başka yere gidebiliyor. Nasıl birisini siz sohbet ederken o sizi dinlememeye başlarsa hissederiz. Çocuk da hissediyor. O yüzden mümkün olduğu kadar bu oyunda çocuğa konsantre olmak, onu izlediğinizi belirtmek ve de eğer oyuna girmenizi istiyorsa yine ne yapayım, ne diyeyim diyerek ondan mutlaka onun oyununu bozmayacak şekilde oyuna girebilirsiniz. Sizi oyuna katmak zorunda değil bu arada. Sadece seyretmeniz, izlemeniz, orada durup onu anlamaya çalışmanız çok çok yeterli. Bir başka önemli kısım da bu oyunda mümkün olduğu kadar biz olumlu, olumsuz her türlü duygunun dile ifade edilmesine çok yardımcı olmaya çalışırız. Özellikle olumsuz duygular burada mümkün olduğu kadar dile getirildikçe daha sonra düzenleme ve bu olumsuz duyguları tanıma ve düzenleme çok artıyor çocuklarda. O yüzden mümkün olduğu kadar bu oyunda her türlü duyguya izin veriyoruz. Bir tek şartımız var, size vurmaması gerekiyor ve tehlikeli bir şekilde oyunu yönetmemesi gerekiyor. O sırada oyunu durduruyoruz tabii çok tehlikeli olduğu müddetçe. Son bir şey söyleyeyim. Bu oyun gerçekten çocuğun iş dünyasının açıldığı bir oyun. Pat diye kalkıp gitmiyoruz. 5 dakika sonra, 10 dakika sonra diye çocuğa haber veriyoruz. Belki bir saat koymak, üstünde rakamların olduğunu. Bu tip ani değişikliklere maruz kalmış çocukların hayatları çok hızlı değiştiği için bunlarda çok zorlanıyorlar. Mutlaka onları önceden biraz sonra banyoya gireceğiz, biraz sonra dışarı çıkacağız. Özellikle saati kullanarak ve takvimi kullanarak hayatlarını rutine sokmanız çok gerekli. Oyunda da aniden kalkıp gitmemek, biraz sonra oyun bitecek, 10 dakika kaldı diyerek oyunu bitirmek önemli olacak. Evet.